Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız. Bugün biteceklere geçmeden önce dünün çok önemli bir gelişmesi var. Ona değinerek başlayalım istiyorum. Konami bu mesajı hepimizle paylaştı. Oyuna girdiğimizde görebiliyoruz. Resmi web sitesinden de paylaştılar. Sosyal medya hesaplarından da paylaştılar. Aralık ayında bir güncelleme bizleri bekliyor. Burada doğrudan tarih vermediler ama haftaya Perşembe güncelleme gelmesi bekleniyor. 7 Aralık tarihinde. Çünkü oyundaki her şey 7 Aralık tarihinde bitecek arkadaşlar. Önümüzdeki Perşembe, yarın değil de haftaya Perşembe güncelleme gelebilir. Ve o güncelleme ile alakalı da Konami bazı önemli değişiklikleri paylaştı. Ortaklaşa maç 2'ye 2, 3'e 3 maç oynadığımız kısmı etkinlikleri de getireceklermiş. Diyelim ki bizim arkadaşımız yoksa Konami diyor ki kendi başınıza da katılabilirsiniz. O zaman oyun rastgele bir arkadaşı eşleştirecektir bizimle. Ve diyor ki arkadaşınızla takım kurarak o şekilde de oynayabilirsiniz. Artık o 2'ye 2, 3'e 3 maçları etkinlikleri tamamlarken de etkinliklerde de oynayabileceğiz. En önemli haberlerden bir tanesi ise GP ile sözleşme yenileme. Eski oyuncularımızın sözleşmeleri bitti. Özellikle de efsane futbolcular. Bunların sözleşme yenileme biletleriyle devam ediyor. O iptal olmadı. Fakat ayrıca GP ile de yenileyebileceğiz. Ancak burada GP'nin miktarı açıklanmadı. Genelde oyun içerisinde GP ile yapılan şeylere baktığımızda çok pahalı. Mesela takımındaki yuvaların sayısını bir arttırma istesek ya da oyuncu ilerleme puanlarını sıfırla yap dediğimizde o ekranda çıkan GP çok yüksek meblağlar arkadaşlar. Umarız ucuza, az GP'ye sözleşme yenileme gerçekleştiririz. Fakat Konami'yi de tanıyorsak yüksek GP isteyebilir. Öyle de görünüyor arkadaşlar. Atlanamayan gol sevinçleriyle alakalı da bir açıklamaları var. Atlanamayan gol sevinci bir kere yapılabilirmiş. Diyelim ki rakibimiz bir gol sevinci yaptı. Geçemiyoruz. O gol sevincini izliyorduk. Ama bunu bir kere yapabilir diyor. Yaptı gol sevincini diyelim rakibimiz. İzletti bize. Bir daha gol sevinci yaptı. Tıkladığımızda atlayacaktır. Biz de aynı şekilde rakibimize eğer gol sevinci yaptırmak istiyorsak bir kere izler ama sonraki gol sevinçlerinde tıklayarak orayı geçebilir. Pazartesi gelen paketleri de kısaca değinecek olursam, belki paket açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa Showtime'lara bakalım. Bellingham 102, Morata 100, Kubo 99 seviyeye kadar çıkmakta. Pazartesi gelen Epic paketteki Epic'leri de değinecek olursak Puyol var 102 seviye. Ben arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bir arkadaşa açılım gerçekleştirdim. 150 futbol parası vardı. Dedi ki sen bir açar mısın? Dedim ben açmayayım. Şimdi çıkmaz. O zaman da ayrı bir vicdan yapıyorum. Yok dedi, illa sen aç dedi. Daha önce de demişti de ben açmamıştım. Şimdi tek futbol parası var. Boşa gidecek ve çıkaramıyorum da. Ben de dedim hadi tamam, kırmayayım seni, açalım. Bayağı bir şeylere basıyorum ama 900'e basıyorum, iptal ediyorum, ona basıyorum, buna basıyorum. Bir kere top açılım yapacağım ama basmadığım yer yok. Olabildiğince uzattım. Sonra bir bastım arkadaşlar. Ekran bir geldi Epic. Sonra bir baktık 102 Puyol geldi. Şok oldum, yani çok da mutlu oldum. Arkadaşımıza Epic çıktı. Hem de tek top açılımına. Kendi hesabımda çıkmamıştı ama ona çıkmasına daha çok sevindim. Kadrosunda da az efsane vardı. Baktığımda 105 Messi'yi çıkarmıştı. Onu da 200 futbol parasına çıkarmış. Şimdi bir tane de Puyol oldu. Renkli kartları falan da vardı. Çok da güzel olmuştu o paket açılımı. İnşallah herkese en az futbol parasına çıkar. Casillas 101, Edminson da 100 seviye. Bugün biteceklere geçecek olduğumuzda çok önemli bir gelişme. Oyuncu ilerleme puanlarını biz şu an bedavaya yapıyorduk. Fakat bedavanın son süresi bugün doluyor arkadaşlar. Yarından itibaren GP ile yapılacak. Yani Konami belki bunun süresini uzatabilir ya da yarından itibaren GP'ye de dönüştürebilir arkadaşlar. Daha önce de bu bir çek olmuştu. Fakat Konami uzatmıştı. Bakalım yarın öyle bir gelişme olacak mı? Yoksa çok fazla GP istiyorlar. Bu Muhteşem Cuma ile alakalı kampanyada bugün bitiyor arkadaşlar. Bundan dolayı hedefler vardı. Almadığınız hediyeler varsa hedeflerden görevleri tamamlayarak alabiliyoruz. Futbol parasında indirim vardı. Artık bunun da son günü arkadaşlar. Yarın bu indirimli satılanlar kaldırılmış olacak. İndirimliyi de bir kere alabiliyoruz. Bir kere aldıktan sonra kaybolmakta. Yani birer tane her ikisinden de alabiliyoruz. Ayrıca az futbol puanına satılan antrenörler vardı. 4000 antrenör 5 kere alınabiliyordu. 1000 futbol puanına verilmekte. Bugün bunun da son günü. Bugünlük giriş kampanyasının da bugün son günü. 2 haftadır oyuna her gün giriş yaptığımızda az da olsa futbol parası veriyorlardı. Ne yazık ki
Bu kampanyada bugün bitecek. Eskiden Konami her gün oyuna giriş yaptığımızda aslında bunu bize hep verirdi PES zamanında. Haftada 100 futbol parası kazanırdık. E-futbol oyununa geçtiğimizde bunu kaldırdı. Eskiden böyleydi zaten. Biz her gün oyuna girdiğimiz zaman e-futbol parası alıyorduk. Oyunda o kadar azalttılar ki e-futbol parası kazanmayı. Şu an çok az e-futbol parası kazanabiliyoruz. Paketlere bakacak olursak 3 tane paketin bugün son günü. Ama haftaya aslında arkadaşlar en önemli gün haftaya Perşembe olacak. Çünkü adaylı sözleşmeler yenilenecek, maç bileti yenilenecek. Haftaya bizleri çok güzel bir hafta bekliyor. Yarına geçtiğimiz zaman her Perşembe olduğu gibi haftalık bakım var. Türkiye saatiyle oyun sabah 5'te kapanır. Konami 11'e doğru açılacaktır ama son haftalarda baktığımızda erken açıyorlar. Eğer çok önemli oyun içerisinde bir sorun, bir sıkıntı yoksa 11 olmadan oyunu açıyorlar. 9-10 gibi oyunu açmaktalar. Japonlar da erken açıyorlar. Biraz bizde daha geç açılıyor. Yarın haftalık etkinlikler gelecek. Player of the Week gelecek. Bunların dışında yeni kampanya olur mu dersek, yani çünkü haftaya yeni sezon geleceği için belki kampanyayı haftaya da bekletebilirler. Haftaya da açıklayabilirler arkadaşlar. Mağazaya oyuncu eklenmesi lazım fakat mağaza ile alakalı şimdilik bir gelişme yok. Olur da yarın bir gelişme olursa onun da takipçisi olacağım ben. Yarın oyuncuların form durumları güncellenecek. Lig maçları oynanmaya başladı çünkü. Bazı takımların, lig maçı oynayan takımların dizilişleri değişecek. Pazartesi gelecekler açıklanacak. Bunların dışında da farklı gelişmeler olursa sabahtan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yarın gelecek Player of the Week ile alakalı kimler gelebilir? F-Hub uygulaması, o da tahminini paylaştı arkadaşlar. Bunlar tahmin. Resmi olarak açıklama bugün belki gelebilir. Çünkü Konami çarşamba günleri bazı isimleri paylaşıyor. Bugün öğlen de öyle bir açıklama gelebilir. F-Hub diyor ki Rodrigo gelebilir, Garnacho gelebilir, Mertens gelebilir diyor. Ben de yaptığım çalışmalara göre kimler gelebilir? Dün paylaşmıştım detaylı. Şöyle isim olarak üstünden geçelim istiyorum. Newcastle'dan mesela Gordon gelebilir. Adaylı sözleşmede de var ama bir gol bir asisti var. Brighton takımında 2 tane aday var. Ya santraforları Joao Pedro'yu getirecekler. 22 yaşında genç futbolcu, ya da göbek futbolcusu Gropp. Birisi 2 gol attı, diğeri 2 asist yaptı. Tavernier var, sol kanat futbolcusu. 2 gol attı Bournemouth takımında. Aston Villa deplasmanda Tottenham'ı yendi. Stoper futbolcusu. Güzel de stoperdir. Pau Torres genelde seviyesi iyi oluyor. 94'ten 97'ye falan olmakta. Bir gol attığı için gelebilir. Manchester United'dan şimdi kaleci Onana gelebilir. Gol atan isimlere baktığımızda Rashford, Martial, Garnacho. Garnacho süper gol attı arkadaşlar. Bence bu golün hatırına gelmesi lazım. Çok estetik. Yılın gollerinden bir tanesi oldu. Belki de yıl sonunda ödül de alabilir bu golün güzelliğinden dolayı. Keşke Garnacho'yu yüksek seviyeli getirse Konami. İtalya'da Sassuolo'dan Berardi iyi istatistikleri var. Berardi çoğu maçta iyi oynuyor ama Konami her zaman seçmiyor. Belki bu hafta dahil edebilir. Roma 3-1'lik galibiyet aldı. Dybala'nın 1 gol 1 asisti var. Milan'da sol bek futbolcusu Hernandez penaltıdan da olsa galibiyeti getiren golü attı. Keşke Hernandez'i seçseler. Elinde olmayan için yüksek seviyeli bir sol bek futbolcusu. Villarreal 3-1'lik galibiyet aldı. Burada Morales oyunda sol açık kartı olsa da santrafor oynadı arkadaşlar. 3 gol attı. Gelirse santrafor kartıyla gelecektir. Fakat seviyesi çok yüksek olmaz gibi görünüyor. 36 yaşında, normal kartı 90'dan 93'e falan çıkıyordur büyük ihtimalle. Yani Player of the Week kartı belki 93'ten 96'ya falan olur diye düşünüyorum. 94'ten 97'ye biraz fazla olabilir Morales için. Ama Real Madrid'de Rodrigo gelirse yüksek seviyeli olacaktır. 2 gol bir asist yaptı. Gelmeyi hak etti. Real Madrid'in 3 golünde doğrudan katkısı var. Gelirse elinde olmayan için güzel bir futbolcu. Hem de daha önce Şampiyonlar Ligi'ne gelmişti. Belki oradan açamamış arkadaşlarımız olabilir. En azından Player of the Week'te ücretsiz açma hakkı var. Paris Saint-Germain'den bir isim gelebilir. Dembele'nin bir golü var arkadaşlar. Rennes'in 3-1'lik galibiyetinde bir gol bir asist yapan Benjamin var. Sağ kanatta oynadı. Göbek sağ kanatta oynayabilen bir isim. Lille'in deplasmanda galibiyetinde sağ bek futbolcusu öne çıktı. Thiago Santos 21 yaşında. Bu hafta gelebilecek sağ bek adaylarından bir tanesi. Alexander Arnold da mesela gol attı ama maç berabere bitti. Konami beraberlik durumunda bazen seçiyor, bazen seçmemekte. Lens'in 3-0'lık galibiyetinde kaleci Samba'nın önemli kurtarışları vardı. Çok değil ama önemli, gol yemedi de adaylardan bir tanesi. Ajax'tan bazen oyuncu seçiyorlar Hollanda Ligi'nden. Belki bir ihtimal Hollanda Ligi'nden oyuncu seçerlerse Tyler bir gol bir asisti var göbek futbolcusunun, ya da Feyenoord takımında santrafor futbolcusu 3 gol attı Gimenez.
Bu ikisinden birini Konami belki tercih edebilir. Bizim ligimize geçtiğimiz zaman da Mertens'in 2 gol 1 asisti var. 3 gole doğrudan katkı sağladı. Ofansif orta sahada oynadı. Bu hafta gelme ihtimali bizim ligimizde en yüksek isim olarak görünüyor. Fakat Konami her zaman bizim ligimizden oyuncu seçmemekte. Olur da seçerse sanki en yüksek ihtimal Mertens'te gibi görünüyor. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugün Konami'den yarın gelecek Player of the Week ile alakalı bazı isimlerin paylaşımı gelebilir. O açıklama gelirse ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlere iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.